Şimdi sevgili seyircilerimiz, sıralı ölümlerde hepimiz inancımız gereği tabii acımızı yaşıyoruz ama inancımız yüksek olduğu için o acıyı yaşama derecemiz oluyor. Ama işte 35 yaşında bir kayıp, 8 yaşında bir çocuğun kaybı. Narin'in ailesi şu anda stüdyomuzda. 8 yıllık kısacık bir ömrü vardı. Umutla bakan, gülen gözleri vardı. Diyorum ya, Narin'i hep bu fotoğrafıyla hatırlayacağız. Narin daha hayata doyamadan onu hayattan kopardılar. Vicdanları buz kestiren acımasız bir cinayetin kurbanı oldu. Sessizliğe gömülen o köy tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan koskoca bir feryada ev sahipliği yaptı. Narin aramızdan koparıldı, aramızdan ayrıldı ama geride dediğimiz gibi sorular bıraktı. Adalete verilmesi gereken, akılları zorlayan iki soru kaldı, iki büyük soru kaldı. Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? Türkiye'nin konuştuğu o cinayet. 8 yaşındaki Narin'i kim öldürdü? Narin neden öldürüldü? Sen istersen ekibi tüm bu soruların yanıtı için Narin'in öldürüldüğü o köye gitti. Nur Viral ile Sen İstersen ekibi olarak Narin Güran dosyasını araştırmak üzere Diyarbakır'ın Tavşantepe köyündeyiz. Narin Güran, Arif ve Yüksel Güran'ın 6 çocuğundan biriydi ve evin tek kız çocuğuydu. Olay günü, yani 21 Ağustos 2024 günü Narin Güran ailesiyle yaşadığı bu evden saat 14 civarlarında tek başına çıkarak Kur'an kursuna gitti. Narin evden çıktıktan sonra bulunduğumuz bu patika yoldan aşağıya inerek önce amcasının evine gidiyor ve amcası kızlarını soruyor. Ve daha sonra yine aynı yolu yürüyerek Kur'an kursuna gidiyor. Narin evden çıktıktan sonra hemen arkamda görmüş olduğunuz bu Kur'an kursuna geldi ve bir süre ders aldı. Saatler tam 15.05'i gösterdiğinde Narin kuzenleriyle birlikte Kur'an kursundan çıkarak bulunduğumuz bu yolu yürüyerek eve doğru gitmeye başladılar. Minik Narin Kur'an kursundan çıktıktan sonra kuzenleriyle birlikte yürüyerek bulunduğumuz bu noktaya geldi. Yani tam okulun önüne. Saatler tam olarak 15-11'i gösterirken Narin burada kuzenleriyle vedalaşarak yine patika yolu kullanarak eve doğru yürümeye başladı. İşte ne olduysa o andan sonra oldu. 8 yaşındaki Narin başına geleceklerden habersiz ölümüne yürüyordu. Narin Güran'ın kameralara yansıyan en son görüntüsü işte bulunduğumuz bu noktadan eve gidiş görüntüsü. Ve saat 19'da Güran ailesi Narin Güran'ın kaybolduğunu anlayana kadar Narin Güran'ın başına ne geldi kimse bilmiyor. Ve günlerce yapılan aramanın ardından 19 gün sonra Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Peki Narin Güran o gün eve vardı mı, varmadı mı ve Narin Güran'ı kim öldürdü? Şimdi bu sorunun cevabı aranıyor. ...8 yaşındaki Narin'in katili kim? Annesi mi, amcası mı, abisi mi? Yoksa komşuları Nevzat mı? Evet, cevapsız kalan soruların cevabını aramaya devam ediyoruz. Narin Güran cinayetinde yine aile stüdyomuzda abi Baran Bey, yenge Melek Hanım, baba Arif Bey canlı yayınımızda. Arif Bey hoş geldiniz. Aynı zamanda Berat Bey de stüdyomuzda. Çok soru var Narin Güran'ın şüpheli ölümüyle ilgili. Ve gerçekten uzmanlarımızın da dile getirdiği, seyircimizin de merak ettiği, ailenin avukatı da bugün canlı yayınımızda bizimle beraber Duygu Delibaş. Duygu Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, Tabii burada sorulacak çok soru var. Öncelikle Melek Hanım, eşiniz bu konuyla ilgili tutuklanıyor. Şimdi eşinizin
dijital ayak izlerine baktığımızda, silinen mesajlarına baktığımızda, aile içi işte yaşanan olaylara baktığımızda ilk sorum size şu olacak. Salim Güran'ın 21 Ağustos günü yani Nari'nin kaybolduğu o saatlerde evden çıkıyor. Nevzat'tan bir telefon geliyor. Siz hareketlerinde hiçbir şüphe hissettiniz mi? Bir değişiklik var mıydı? Cinayete haber aldıktan sonra eşinizin tepkisi ne oldu? Eşim o gün zaten evdeydi. Sonrasında Hali çıktı tavrı her ama. zamanki gibiydi. Evindeydi, çocuklarının içindeydi. O gün biz bilmiyorduk kızımız katledilmiş. 21 Ağustos'tan bahsetmiyorsunuz. Eşim evdeydi, yanımdaydı. Sonra olayı haber aldıktan sonra yani Nari'nin Sonra ölümünü dedim haber ya aldıktan eşim sonra... tarladaydı, kızım eşimi aradı ya. O sırada eşim öğrendi. Zaten karakola haber verdi, dedi kameraya bakın. Komutanım lütfen rica ediyorum kameraya bakın, yeğenim kayıptır. Hatta yaşını da söylüyor. Diyorlar 8 yaşında. Narin Ama kayıptır, kameralara bakın. Bir şey diyeceğim. Eşiniz tarlaya gitti dediniz ya, saat kaçta tarladaydı ve kaçta akşam üzeri orada? Hocam bak ben her zaman diyorum o gün o saat aklıma gelmiyor. Yok tamam, ben saati tam sormuyorum ama herhalde akşam ezanı civarında falan Evet, tarlada. kızımızın kayıp olduğu gün zaten akşam ezanından sonra öğrendik. Akşamdan Yok, sonra. öğrendiniz de eşiniz Salim Bey tarlada. Evet o zaman tarladaydı Akşam eşim. ezanı civarında tarlada değil mi? Evet tarladaydı, Ha, işindeydi. evde peki Nevzat'la konuştuktan ne kadar sonra tarlaya gitti? Bir saat falan mı oturdu Yani evde? hocam orayı bilmiyorum ki, ya, görmedim bir ki saat, aradığını. 1,5 saatten bir çay Bilmiyorum içme. ki, görseydim söylerdim. 16-10 civarında tarlaya gidiyor. Tamam, onu Nur Hanım, jandarmayla konuşma ses kaydı var zaten. Jandarmaya olayı haber verdiğine dair ses kaydı var. Orada zaten anlatıyor olayı. Yeğenim kayıptır diyorlar. Tarifini Evet yapıyor. ilk gecesinde söylüyor. Yani canlı sıcağı sıcağına Şimdi- ses kaydı var. Dinlediniz mi hocam bilmiyorum. biliyorum, dinledim ama burada bir tuhaflık şu. Siz diyorsunuz ki eşim evdeydi, bir müddet evde oturdu Nevzat'la konuştuktan sonra, doğru mu? Ha bir saat mi, yarım saat mi? Orayı dedim ya ben görmedim aradığını, konuştuğunu değil mi? Diğer Neyse, odada o kızlarımın saatte kızınız yanındaydı. söylüyor yani aradı konuştu gibisinden. Neyse. Dedim Bugün- başı çıktıktan sonra kızımın Tamam, aklına gelmiş. tamam. Kızım ne bilsin hangi saatte aramış, ne yapmış. Sonradan zaten her şey ortadadır, çıktı. Tamam, bir dakika. Nevzat'la konuştuktan sonra Salim evde bir müddet kaldı. Oturdunuz, sohbetiniz, sonra tarlaya gitti. Doğru değil mi? Evet, sonrasında- Peki ben HTS kayıtlarına bakıyorum. İşte burada şu çelişkiyi ortaya koymam lazım ve bu delillerin mahkeme huzurunda tartışılması ve delillerin yarıştırılması gerekiyordu. Muhtemelen burada eksikler var. Diyor ki 14.52 yani yaklaşık kendi evinden çıkıyor 14.52'de. 14.55 Arif Güran'ın arasında, işte Arif Güran'ın ikametinin çevresinde. Bazı mı okuyorsunuz hocam? He? Bazı mı okuyorsunuz? Tabii Baz tabii. raporunu. Şimdi dur. Yani Zaten ama sorun baz raporunda. tamam işte bir dakika, işte oraya geleceğim. Ya. 15.20 Arif'in evinde. 15.22 Arif'in evinin içinde. Şimdi Nevzat da 15.08'de konuştu. Doğru mu? Salim 14.52'de evden çıkıyor. Sizin kızınız, babanızı Salim'in Nevzat'la konuştuğunu söylüyor değil mi? O sırada söylemiyor, bilmiyor, Hayır bir çocuktu. dakika. Evet, bana Görmüş değil söylüyor. mi? Evet, Görmüş. evet. 15.08'de Salim Nevzat'la konuştuğuna göre evde olması lazım. Evet. Ama burada diyor ki 14.52'de evden çıktı diyor. Ben şimdi hangisine inanacağım? Bazı rapor zaten tamamen sorun. Tamam, yani o Dediniz çelişki ya koy. hocam deliller yarıştırılması Evet. gerekiyor. Ben Diyarbakır'a da bağlanacağım. Şu anda Murat'ın yanında diğer yenge Maşallah Hanım var. Murat merhaba. Maşallah Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar Nur Hanım. Çok teşekkürler. O günle ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Nari'nin o şüpheli günle ölümüyle ilgili ilgili. dün anlattığım gibi yani düğünümüz vardı, düğün hazırlığı yapıyorduk, telaşımız vardı. Herkes kendi evindeydi, klimalar açıktı. Yani tek göründüğü yer patika. Patikada o kız alındı. Yani tek fail bellidir. Yani aileyi niye böyle zalt altına bıraktılar o bir muamma. Sizin suçlunuz kim? Nevzat mı? Maşallah Hanım ha? Nevzat tabii, öyle ailesi hepsi biliyor. Niye ailesi, niye gözaltına alınmıyor, niye ifadeleri alınmıyor?
Şimdi burası da çok enteresan. Bununla O ilgili patikadaki... Nur Hanım, Evet Murat, dinliyoruz. şunu söyleyeyim Nur Hanım, ifadeleri alınmıyor maşallah hanım dedi ama eşinin alınan 2 tane ifadesi var. Nevzat'ın eşinin 2 ifadesi var. İkisi de yine Nevzat'ın ifadesinin gibi çok farklı şeyler anlatıyor. Yani çelişkili ve birbirinden farklı 2 tane ifadesi var. Bir de şurada da ek yapmak istiyorum. O gün Salim Güran evden çıktıktan sonra mısır tarlasına gitti deniliyor ki sinyaller de bunu gösteriyor. İşte orada da şahitleri var. Yani oraya gelen elektrikçiler ve işçiler de bu noktada alınmış ifadeleri var, resmi ifadeleri var. O gün Salim Güran'ın kendi yanlarına geldiği ve orada da o elektrik sorunu olduğuna yönelik de resmi bir belge var. Bununla ilgili alınmış ifadeler var. Evet. Şimdi bazı şüpheler de var. Melek Hanım, merak ediyorum ve sormak istiyorum. Eşiniz telefondaki WhatsApp konuşmalarını, şimdi avukatınız da buna mutlaka bir cevap verecektir. Nur Hanım, şunu parantez açayım. Önce ben Melek Hanım'a sorabilir miyim? Çok özür Ailenin dilerim. avukatı değilim. Ben gönüllü olarak, bağımsız olarak ailenin masum olduğunu düşünen bir avukatım. Onu söyleyeyim. Resmi olarak dosyada bir avukatlığım yok. Peki. Bunu belirteyim. Neticede bu dosyada aileyi Evet, savunuyorsunuz ailenin, ve evet, ailenin masum olduğunu düşünüyorsunuz, Masum olduğunu değil mi? düşünüyorum, evet. Peki.